Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda yine Veli abiyle birlikteyiz. Teknikal Ofis'teyiz. Teknikal Ofis bir müstakil ev ve burada artık bugün ısı pompamızı kurduk. Çalıştırdık. Dükkan, bodrum, ev tamamen ısı pompasıyla ısınıyor. Enerjiyi de tabii ki ilk etapta güneşten alıyor. Bu videomuzda Veli Bey ile birlikte hem ürünleri tanıyacağız hem de ürünlerin ortalama maliyetleri ne civarda olacak. Onlarla ilgili Veli Bey bizleri bilgilendirecek. Öncelikle Veli abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Konuya girdim Olsun. ama öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ankara'ya hep biz gidiyorduk. Bu sefer Veli abiyi Ankara'dan getirttik. Önemli bir transfer oldu bizim için. Bugün ısı pompası nedir ya? Bu hep ısı pompası. Bazı insanlar hiç duymamış oluyor. Bazıları ya duyduk ama nasıl çalışıyor, nedir, ne değildir? Bugün çok temel düzeyde abi bunu anlatalım. Olur. Ve istersen makine dairesine yürüyelim. Orada bakalım ısı pompasını oluşturan elementler nedir, neler ekleniyor, nasıl çalışıyor, mantığı nedir, avantajları nedir? Hepsini konuşalım. Tamam. Evet, şimdi makine dairesindeyiz. Bütün aslında sistemin kalbi burada. Evet. Dış ünitemiz var. Veli abi bize çok basit bir şekilde ısı pompasını anlatacak. Veli abi şimdi bize çokça soruluyor ve insanlar daha ısı pompası konusuna tam hakim değil. Bilinmezlikleri olan bir şey. Isı pompası nedir? Bir kere en temelde oradan başlayalım. Bir dış ünitemiz vardı. Evet, doğru. Evet. Yavuz bize sana zahmet o görüntüyü ver. Dış ünite ve dış üniteyle birlikte de İçeride bir ünitemiz var. İç ünitemiz var. Split tipi dediğimiz ısı pompası. Ayrık tip. Yani dış ünitesiyle iç ünitesi ayrı. Bunların birleşik olan versiyonları var. Monoblok dediğimiz bir de o versiyonu var. Şu an bizdeki split tip. Evet, split tip. Evet. Peki bu cihazla alakalı en çok merak edilen nokta şu. Ya biz dış ünitesi klima dış ünitesine çok benziyor. İşte o da elektrik harcıyor. Bu da elektrikle çalışıyor. Ben onu almayıp da neden bunu alayım sorusu. Klimaların amacı temelde soğutma amaçlıdır. Isı pompaları da tam bunun tersine dışarıdaki düşük sıcaklıktaki bir ortamdan alınan ısıyı yüksek sıcaklıktaki bir ortama transfer ederek çalışırlar. Bu süreç dışarıdaki enerjiyi iç mekandaki ısıyı arttırmak için kullanılır. Bu nedenle birim elektrik enerjisiyle çok daha fazla ısı elde etmek mümkündür. Verimlilikleri bu transfer işlemi sırasında dışarıdan alınan ısı enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm oranıyla ilgilidir diyebiliriz. Tabii aradaki en büyük farklılık ısı pompası ve klimanın tamamen çalışma prensibi. Klima iç ortamı soğutmak için dışarıdaki sıcak havayı emer ve bu ısıyı dışarı atar. Ancak bazı modern klimalar reversible dediğimiz özellikleri sayesinde iç mekanı ısıtmak için içinde dışarıdaki soğuk havadan ısı çekebilir. Ancak klimanın asıl tasarım amacı genellikle soğutma olduğu için ısıtma modunda çalıştığında enerji verimliliği düşebilir. Isı pompası iç mekanı ısıtmak için dış ortamdan ısı enerjisini çeker. Kışın dışarıdaki soğuk havada ısı transfer eder ve iç mekanı ısıtarak ısınmanı sağlar. Bu da ısı pompasının ısı transferini tersine çevirme yeteneğine sahiptir. Yazın da iç mekana soğutmak için dışarıdaki sıcak hava ısıyı çeker. Aynı zamanda ısı pompasının orijini tamamen dizaynı daha çok ısıtmaya yöneliktir. Bütün temel prensip bunun üzerine. Daha detaylar artık o mühendislik oluyor. Tabii ki. Teknik detaya girmeye gerek yok. Isıtma üzerinedir dedin ama bizdeki versiyon özel bir versiyon. Tabii ki. AC tip denilen air condition özellikli bir ısı pompası. Bu da aynı zamanda yazın serinletme anlamında Evet, da yerden ısıtmada serinletme yapacağız. Evet. Ama bir fan coil'i bağlarsak aktif soğutma yapma aktif şansımız soğutma sonuna da yapabileceğiz bu Evet. cihazda. Ama Tabii. normalde bir ısı pompası aldığımızda temel görevi ısıtmak amaçlı Tabii. alınıyor. Bir küçük buraya bir şey saplayayım. Biliyorsunuz klimalarda karlanma çok oluyor. Evet. Biliyorsunuz bu işte o performans etkili ama ısı pompası bunu yaşamıyor. Onu da biraz sonraki sorunda sana söyleyeceğim. Tamam. Buraya geldiğimizde. Peki şimdi bizim burada sadece ısı pompası yok. Burada farklı depolarda görüyoruz. Burada 200 litrelik bir tank, orada da 300 litrelik bir tank var. Evet. Ben herhangi bir 300 litrelik tank alıp buraya koyabilir miyim yoksa bu özel bir yapı mıdır? Yani yaşıyoruz, görüyoruz, koyuyorlar ama ısı pompasının kullanımı, bu bir kullanım suyu boylarımız. Öncelikle onu söyleyeyim. 300 litre. Kullanım suyu dediğimiz bizim banyoda kullandığımız, mutfakta kullandığımız sıcak suyumuz, suyumuzu sağlayan tank bu. Tankımız. Çünkü bunların içinde kombi gibi eşanjör yok. Evet. Dolayısıyla buraya bir boiler koymamız lazım. Bu boiler de ısı pompası uyumlu olması lazım. Evet. Eğer olmazsa bu cihaz uzun süre bunu ısıtamazsa geri dönüyor ve Daha verimsiz olacak. konforsuzluk yaşıyorsunuz. Bir kişi girip sıcak suyu kullanıyor, ikinci kişi girmesi zaman bekliyor. Bu da konforsuzluk demektir. Ama burada şimdi mesela biz 300 litrelik bir tankımız var. Birinci kişi girdi, banyosunu Veya başka. yaptı. İkinci kişi girdi, tekrar banyosunu yaptı. Aynı anda mutfakta
Bir Evet. şeyler yıkamak istiyorsun belki. Evet. Onu yapabilirsin ve Doğru. o konforu bize sağlıyor. Evet, Genelde sağlıyor. Kombilerde öyle sıkıntılar eskiden çok yaşanırdı. Kombineden aklına geliyor. Eşanjör ve ısıtma bir Evet. kombi oradan geliyor. Banyoya girdiğin zaman mutfakta sıcak su bulması çok zor olurdu. Ya da Çünkü tam tersi tabii mutfağı bir açtın içinde mı, eşanjör var. Evet. Doğru Banyoyu sıkıntılı yapıyorsun. Evet. Burada o problemi de ortadan kaldırmış Tabii ki, oluyorsun. tabii Peki burada da bir tane İşte tank sistemin var. en büyük şeyi bu. Püf noktası bu. Evet. Bir tane buffer tank kullanmak zorundayız. Sistemi, ısı pompasının aynı bu aslında bildiğimiz doğalgazlı cihazlarda denge kabı derler, bilirler. Onun yerine kullanılmış hacmi genişlettiğimiz bir tank. Bu temel görevi ne abi? Bunun görevi sistemin hacmini genişletmek. Temel görevi bu. Ve defroza kalkarsa ola ki sistemimiz Sen tabii tekneye gidiyorsun şimdi. Ben daha da basit bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bunun temel görevi sistemin içindeki hacmi genişletmek. sıcak su dolaşımı bunun içindeki suyla yapılıyor. Tabii. Doğru Ama mu? bunun Onu bir tarafı soruyorum tabii ilk tabii, etapta. tabii. Bunu Yani yapılıyor. benim peteklerimin içinde dolaşan su aslında buradaki su. Evet doğru. Burada Tamam. storage. Bunun bir artısı sana şöyle bir artısı var. Hani konuşuyoruz ya fazla enerjiyi aktarın. İşte Evet. bunun önüne bir esans koyduğumuz zaman fazla enerjiyi bunu aktarıp biz bunu ön ısıtması yapıp bu cihazın daha az devreye girmesini sağlayabiliriz. Ya aslında şunu da yapmak mümkün. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Şimdi Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Sözünü kestim. Bu cihazların da özellikli bir cihaz var. Bu da izolasyon çok özel bir cihaz. Evet. Ki soğuma burada minimum. Neredeyse günlük 1 derece anca soğuyabiliyor. Sen kesinlikle bunu yaşadın. Ben onu zaten şimdi onu hazır yeri gelmişken o zaman onu söyleyeyim. Biz 45 dereceye ayarladık kullanma suyunu. 300 litrelik bir tank. 45 dereceye geldiğinde kestik. Ertesi gün baktığımızda hiç enerji daha vermemiştik ondan sonra. 45'ten sonra hiç enerji vermediğimiz halde 24 saat geçtiğinde sadece 44'e düşmüştü. Tabii ki korunaklı bir alan içerisinde ama yani biz hep şunu söylüyoruz. Evde semaverde bir bardak çay içiyoruz. İkinci bardağı içerken su soğumuş oluyor. Evet, Isıtıyoruz doğru, tekrar. doğru. Burada 300 litre su ve 45'ten 44'e düşüyor sadece. Bu inanılmaz bir şey. İşte aradaki fark buradan ortaya çıkıyor. İşte Evet, bu izolasyon. enerji verimli kullanma noktasının çok önemli bir parametresi oluyor. Aynen çok doğru. İzolasyon. Çok doğru. Split tipi dediğimiz ısı pompalarının 12 kW'lık bir cihazın ortalama fiyatı 6.000 euro artı KDV diyebiliriz. 16 kW'lık split tipi bir ısı pompası içinde yaklaşık olarak ortalama değerimiz 7.000 euro artı KDV diyebiliriz. Hem soğutma hem ısıtma yapabilen özelliğe sahip cihazlardır. Reho yerden ısıtma sisteminin anahtar teslimi ortalama fiyatı full kontrolle metrekarede 30-35 euro olarak düşünebiliriz. Full kontrol, oda kontrol, tüm ürünlerin tamamı Reho'dur. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Onu anlatacağım size. Yönetmelikler artık şebekeye elektrik satmak noktasında çok böyle bizi motive etmiyor. Çok para kazanamıyorsun. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Aldığınız paranın %70, %80'ini geri ödüyorsunuz dağıtım bedeli olarak. O yüzden elektriğin fazlasını üreteyim de şebekeye satayım, çok para kazanayım diye düşünmemek lazım. Burada ne yapabiliriz? Elimizde böyle bir sistem olunca ben enerji fazlasını akülerde depolayabilirim. Orası da doldu. Buradaki suyu ısıtırım. Yazında bunu Değil mi? ısıtırım. Yazında bunu ısıtırım tabii ki. Bu Çok da da- aynı zamanda aslında bir akü gibi olmuş olacak Evet. bizim için. Aküde nasıl elektrik enerjisini depolasak Evet. burada da ısı enerjisini Sıcak depolasak. suyu depoluyor. Evet çok doğru. Bu da O kadar. elimizi kuvvetlendirici Tabii bir ki bu aksiyon cihazın ne oluyor. kadar az çalışması demek daha iyi yüksek COP'lerde çalışması demek. Evet. Bu kadar. Ve bu da güneş enerjisi sistemimizin en verimli, en hızlı yatırım geri dönüşünü sağlayan Bravo. bir yöntem olacak. Evet, evet. Çünkü siz elektrik sattığınız zaman yatırım geri dönüş süresi uzuyor. Biraz kulağa tuhaf geliyor. Hani elektrik satıyorum, para kazanıyorum, hızlıca yatırım geri dönecek. Öyle değil çünkü dağıtım bedeli çok fazla. O yüzden ne oluyor? Biz elektrik fazlasını buraya depolarsak ısınma ihtiyacımızı gündüz güneşten bunun için ısıtacağız ve devam edecek. Çok daha verimli olacak. Evet. Bir de bunun bir artısı hani biliyorsunuz klimadan düşünüyorsunuz böyle karlanma olur. Evet. Hepimiz biliriz. Bu karlanma olduğu zaman cihaz defroz deriz biz ona. Evet. Bu cihaz defrozunu çözmek için klimalı üniteler iç ortam sıcaklığını emip onu çözer. Ama bizde böyle hazır bir suyu emdiği için iç ortam sıcaklığında soğutmuyoruz biz. Bu defrozu Zaten burada bir tank aynı var, zamanda onunla tabii çözüyor. defroza kalkma süresini kalkma zamanını da azaltıyor bu cihaz. Harika. Bu cihaz o kadar kıymetli bir cihaz ki temel püf noktası bunun. Peki biz bunu neye göre 200 veya 300 diye seçtik? Ya genelde şöyle bir hesaplama, kitaplama ya şöyle olması var. gerekiyor. Doğru mu? Şöyle düşünüyorlar. Kilowatt saatine 10 litre gibi. Yani mesela o 10 kilowattsa 100 litre. Ama burada hacmi ne kadar geniş tutarsanız o kadar sizin için karlı. Yani burada 200 koyabilirsiniz, 400 koyabilirsiniz. Ama tabii ki bu yine
bir mühendislik veya teknik hesap var ama daha pratik şeyde litre başına 10 kW gibi düşünebilirsiniz. Ha, günün sonunda bu iş hesap kitapla yapılan bir iş. Tabii, Evin tabii. ihtiyacına göre oradaki Tabii. Anlatılan senaryoya göre tasarlanması Evet, gerekiyor. evet. Aynı güneş panellerinde de öyle. Biz bir Tabii canım, hesap evet, kitabı hesap- var tabii. ve oradaki ihtiyaç neyse batarya grubunu ona göre seçiyoruz. Tabii ki. Hatta senin öyle videoların var. Veli abinin o videosunu izlemeyenler mutlaka tavsiye ediyorum. Birçok villa videosu çektik ama Urla videosu devasa bir depolama grubuyla evet, yapılan çok da. Türkiye'deki spesifik bir kurulum örneğidir. Evsel anlamda. Evet, evsel anlamda. Onu izlemeyenler için özellikle tavsiye ederim. Peki şimdi biz split tip bir ısı pompası kullanıyoruz. Viessmann. Burada Doğru. bizim ürünlerimizin tedarikçisi. Çok teşekkür ediyoruz. Burada teknik devreye alma konularında da Viessmann'ın servisi gelip bunu devreye alıyor. Doğru. Profesyonel bir işçilik gerekiyor burada. Ayarları ona göre yapılması gerekiyor. Bütün bu cihazların bağlantılarının doğru yapılması gerekiyor. Burada da zaten bu uygulamayı Veli abiyle hep konuşuyorduk. Sen yapacaksın. Bizim evi de sen Bize yapacaksın nasip oldu. diyorduk. Evet. Çok şükür. Bizim için Güle de güle çok kullan. büyük şans. Şimdi Burada parçaları bir şeyimiz kaldı. Bunu da bir tanıtmaya devam edelim parçalarımızı. Bizim split tip bir ısı pompamız var. Bir tane ısıtma suyu, yani kaloriferleri, petekleri dolaşan su tankımız buffer tank var. diyebiliriz, tampon boiler diyebiliriz, akümülasyon tankı diyebiliriz. Bir tane de 300 litrelik kullanım Kullanım suyu suyu. Evet, tankımız var. Bir de burada siyah bir kutu içerisinde bir bölüm var. Biz şimdi bu tankı suyu ısıttık, hazırladık. Bunu eve göndermemiz lazım. Evet. Bunu eve göndermek için bizim kullandığımız kullanım suyu sirkülasyon pompamız. Pardon, özür dilerim. Isıtma devresi sirkülasyon pompamız. Bu pompamız MyBest bir üründür. Bu pompamızda burada gördüğünüz termometrelerdir. Aynı zamanda bunlar birer küresel vanadır. Gidiş suyu ve dönüş suyu sıcaklıklarını göstermektedir. Aynı zamanda içinde bir tane de hibrit olan frekans kontrollü pompamız vardı. Bu da bizim için elektrik sarfiyatını minimuma getiriyor. Çünkü içeride biliyorsun kontrollerimiz var. Kontrolleri Evet. kapatmaya başlayınca, dolaşan su miktarı artınca bu da frekansını ayarlayarak suyun debisini, dolaşım şeyini azaltmaktadır. Bu da bizim elektrik sarfiyatımızı azaltmaktadır. Evet. Bunun dışında yerde bir tane beyaz bir malzeme görüyorum. Bu Evet, nedir? bu da Onu da genleşme anlatırsan tankımız bu da. Bu da sistemin genleşen suyun tanka aldığımız bütün sistemlerde kullandığımız genleşme tankımız. Biliyorsunuz ısındığımız su, ısınan suyun basıncı yükseldiği için bu bir herhangi bir yerde kapalı devrede bir yere genleşip bir yere zarar vermesi için o genleşen suyu bunun içine topluyoruz. Çok güzel. Arkasında da bir batarya görüyoruz ve yukarıda da bir inverter görüyoruz. Orayı ben anlatayım. Belki merak edecekler bu videoyu izleyenler. Bizim 7/24 canlı yayınladığımız çatımızdaki güneş enerji santralini bir bilgisayarımız var. Server olarak kullanıyoruz ve yanında da bir solar inverterimiz var. Onu da bir UPS olarak kullanıyoruz ki 7/24 canlı yayın sırasında elektrik kesintisi olursa veya farklı sıkıntılı bir durum oluşursa otomatikman bu cihaz sayesinde hiç kesintiye Çok iyi. algılamadan 7/24 canlı yayın devam ediyor. Burada unuttuğunuz şey var. Vito Connect dediğimiz bir cihazımız. Bu ısı pompasının tüm parametrelerine ulaşabildiğin, aynı zamanda tüm ayarlarını yapabildiğin, hem zaman hem sıcaklık ayarı yapabildiğin, hatta sana birçok veriyi de buradan ulaşabildiğimiz uzaktan erişim ünitemiz Vito Connect diye geçiyor. Bu cihaz ısı pompasına bağlı. Kablosu daha sonra internete bağlıyoruz. Biz de bir uygulamayla bu cihaza bağlanmış oluyoruz. Bu cihaz üzerinden de buradaki iç ünitemize bağlanıyoruz. Bir de şurada kırmızı bir pompa daha var sanki. Evet, o da bizim resirkülasyon pompamız. Bu kullanım suyunu burada ilaveten üst kata çektik. Çeşmede suyu açtığımız zaman anında gelmesini sağlayan resirkülasyon pompamız. Otellerdeki gibi değil mi abi? Otelde Bravo. hani musluğu açınca hemen sıcak su gidiyor Evet. ya. Onu sağlayan aslında pompa bu. Evet, Sürekli bu. orada evde sıcak suyu hazır tutuyor. Çeviriyor. Sürekli böyle bir kapalı devrede çeviriyor. Bunun zaman ayarında yine biraz önce gösterdiğimiz cihaz üzerinden ayarlayabiliyoruz. bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Zaman şu saatlerde, şu gün şu saatte çalışsın, kapansın deme şansın var buna da. Evet, sanırım burada başka özellikle bahsedeceğimiz bir Yok, ekipman temel kalmadı. prensipler bunlar. Bir tane de yukarıda radyatörün üstünde bir malzeme daha var. Viessmann yazan. Onun da ne olduğunu Termostatik, evet, termostatik gidelim radyatör istersen, vanası. onu da Gidelim orada anlatalım. bak. Orayı da gezmiş olalım birlikte. Evet Veli abi, aşağı bodrum katımızda yerden ısıtma vardı. Burada da eski usul petekler var. Evet. Ve peteklerde de yine Viessmann'ın
Termostatik farklı bir, radyatör vanası var. ürün var. Nasıl çalışıyor? Temel mantığını bize anlatır mısın? Termostatik vananın temel mantığı basit. Termostatik vana takıldığı bölgede, mahalledeki ortam sıcaklığına göre çalışıyor. Burada bir ayarladığımız ses sıcaklığı var. Bunu yine o uygulama üzerinden ayarlayabiliyoruz. Buradan ama ne? Biz 21 derece ayarlamışız. Bu ortam sıcaklığı 20 derece ulaştığı zaman bu radyatör vanamızı kapatır. Yani burada kaç derece yazıyorsa burasındaki Mahal içinde sıcaklığı sensör bulundu. var. Evet. Algılıyor. 21'e geldik diyor. Artık ben bunu kapatıyorum. Kapatayım diyor. Bunu biz programda da yapabiliyoruz. Evet, programda da yapabiliyoruz. O anlamda Orada da buradan birden fazla da yapabiliriz. Değil mi? tabii. Burada Yani- aynı zamanda programda da zaman da Tabii yapabilirsin. zamanı da ayarlayabiliriz. Aynen. Ve ikinci, üçüncü, dördüncü termostatik vanayı koyup Tabii. her bir peteği tek tek de Aynen. programdan kontrol edebiliyoruz. Mesela evdekilere koyabiliriz, buradakileri diğerlere koyabiliriz, ilave ettiğimize koyabiliriz, Evet. hepsine koyabiliriz. Buradan her birine isimlendiririz. Ofis 1, Ofis 2, Ofis 3, Ofis 4 diye Evet. isimlendirip kullanabiliriz. Şu tecrübemi paylaşmama izin verin lütfen. Dün tamamıyla devreye aldık. Hem sıcak su ihtiyacı hem ev ısıtması anlamında. Yani kendi kullandıkları VCare isimli bir program var Visma'nın ve her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Doğru. Mesela şu an ısı pompası çalışır durumda. Kullanma suyu sıcaklığı 45 derece. Hepsini görebiliyorsun. Evet. Kolaylıkla hepsini ayarlayabiliyorsun. Müdahale edebiliyorsun. Tüketim değerlerini görebiliyorsun. Sensörlerden dışarıdaki ortam sıcaklığını çok doğru bir şekilde alabiliyorsun. Bir meteoroloji istasyonu gibi. Evet, kuzey cephemizde sensörümüz. Ve her şeyi buradan kontrol edip programlama Aynen. özgürlüğünü bize veriyor. Dünyanın Çok her kıymetli. yerinde. Dünyanın Evet. her yerinde. Hiç aşağı inmene gerek yok. Oturduğun yerden, Oturduğu yerden. bütün ayarları yapabilirsin. İstersen gelmeden eve seyahatteyken veya uzun bir seyahate gittin, erken döneceksin, erkenden programlayabilirsin. Evet. Kapatabilirsin. Bu sıcaklığı, bu sana ne sağlıyor? Bu sana bir konforun dışında Kesinlikle. kontrol ettiğin her sıcaklık sana %6, %7 tasarruf sağlar. Tabii sürekli açalım altını ısınalım Olmaz. modundan çıkıyor. Değil. Isı pompası bu kontrol sayesinde de bizim avantajımız Tabii işte var. biraz önce konu Evet. bu da bu işin. Çünkü buradaki gelen suyun sıcaklığını kontrol ediyorsun. Evet. Bu kapandı, o kapandı, o kapandı. Diyor ki ihtiyaç yok. Artık kendimi O indirmeye da başladım. kendi enerji İnvertör olduğu için evet azaltıyor. indiriyor işte. O otomasyon, o kontrol aslında bir nevi bir otomasyon sistemi kuruyorsun eve. Hazır bir otomasyonu takıyorsun, Evet. çalıştırıyorsun bu Ve kadar. diyorsun ki şu şartlar olursa böyle davran, Evet. bu şartlar olursa böyle Öyle davran. davran. O şarta uygun, senin konforun olan o şartı sağlayacak en az elektrikle sana o konforu sağlıyor. Tabii ben sana burada mesela kısa bir şey yapayım. Mesela sıcak suyu sen ayarladın. Akşam 7'de kapandın ihtiyacın. Evet. Ani bir misafiriniz geldi. İçeride sıcak su ihtiyacı. Hemen programı bozmadan düğmeye üzerinden bir basıyorsun. düğmeye basıyorsun. Hemen bana sıcak su ver, Evet veriyor. Hızlandırılmış Yani şekilde. Hakikaten bu program ben yeni kurduğum için de belki muhtemelen öyle çok fazla kurcalıyorum. Ama çok fazla ayar yapabilme özgürlüğü Tabii veriyor. hep dinamik kalıyorsun. Ama bunu da insanları korkutmaması lazım bu ayar çok yapma basit, çok konusu. basit. Bunu tek seferde bir kere yapıp daha hiç dokunmayabilirsin. Dokunmayabilirsin. Evet. Zaten bu belki binanın kendisini tanımasıyla geçen bir süre sonra Evet. sadece ne zaman olacaksınız? Uzak bir seyahate gittiniz, düşürürsün ayarları, unuttunuz mesela. Evet. Sabah uçağa yetişeceksiniz, unuttunuz. Uçağa binerken telefonla ben ısı pompamı düşüreyim. Gelmeden önce ısı pompa. Bu çok büyük bir konfor. Akıllı ev bu. İşte biraz önce her Gerçek şey. akıllı ev. Gerçek akıllı Evet. ev bu. Yani kontrol edebilmek. İşte kontrolsüz güç değildir dediğimiz olay bu yani. bence. Kesinlikle. Bir de burada aslında yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Henüz daha üye olmadım. VCare Plus diye bir ekstra durum söz konusu. Ücretli bir düşük bir ücret var. Şu anki rakamlarla 40 lira. 46 TL civarında Beş bir lira. rakam. Daha fazla analiz yapıp daha fazla kullanma alışkanlıklarını algılayıp ona göre tasarruf asistanı sayesinde bizi daha iyi yönlendirecek bir premium üyelik Tabii, bölümü de teknik var. insanlar daha fazla Evet. merak ediyor. Daha fazla acaba COP'im ne oldu bu sıcaklıkta? Evet. Acaba ne tüketiyor? O gibi insanların merak ettiği konuları da daha da detaylı Bu da olarak evet, inceleyebilirler. yani bu kadar sistemin maliyeti içerisinde çok cüzi bir Hiçbir rakam. şey değil. Hiçbir şey değil. Ve bu gelişmiş raporlarla da ne oluyor ne bitiyor analitik düşünen böyle mühendis kafasında olan insanlar için gerçekten bu İdeal tarz bir bir çözüm. uygulama Çok güzel bir inanılmaz çözüm. veriler sağlayacaktır. Evet, katılıyorum. Bence çok kıymetli bir video oldu. Hızlıca Evet. her şeyi anlattık. Uzun uzadıya yaymadık konuyu. Hızlıca bitirelim istersen. Evet. Bir kere bütün her şey için eline koluna sağlık. Güle güle Sen kullan. gerçekten profesyonelce bu işi yapıyorsunuz. Visma'nın keza servis ekipleri aynı şekilde uygulamayı yaptılar, devreye aldılar. Ve şu an
güneş enerjisi, ısı pompası, yağmur suyu topluyoruz, elektrikli araç şarjımız Vanayı var. kapatıyoruz. Vanayı kapatıyoruz. Artık daha ne olsun? Evet. Ev kendi kendine her şeyi yapıyor olacak. Yakında çitleri de değiştiriyoruz. Onu çok da güzel. söyleyelim. Hatta Çok güzel. Yavuz, arkası kötü gözüküyor ama çek abicim orayı da. Özel panellerimizi yakından göster izleyicilerimize. O panelleri de çitlerin yerine koyacağız. Çok iyi. Panelleri dikey olarak da koyabilirsin. Tabii ki az üretir ama günün sonunda orada Enerji. bile elektrik üretebilirsin. Balkonu kırarsın, balkonda bile elektrik üretirsin. Aynen katılıyorum Ya da sana. bir evi yapıyorsan en başta bunları düşünerek direkt bu tarz bir tasarım yapabilirsin. Evet. Evet. Ayaklarına sağlık Rica abi. ederim. Güle Seni güle şimdi kullanın. Ankara'ya uğurlayacağız. Sağ ol, teşekkür Zamanımız da kısıtlı. İnşallah. Tam da hesapladığımız gibi zamanda bitirdik. Çok iyi. Seninle video yapmak çok keyifli Aynen. abi. Devamında zaten İnşallah. yapıyor olacağız. İnşallah yapıyor olacağız. Çok sağ ol. Çok Güle güle, teşekkürler. iyi günlerde kullanman dileğiyle. Umarım izleyenler için de çok keyifli bir video olmuştur. Isı pompası konusunda da aklınıza takılanlar olursa lütfen yazın. Videonun Elimize yorum bölümünde Veli Beraber Bey de cevaplamaya her çalışırız. daim oradaki yorumlara cevap vermeye çalışıyor. Ben kendisinin iletişim bilgilerini de zaten açıklama kısmına yazıyor olacağım. Bir ev yapmayı düşünüyorsanız ya da evdeki sistematiği ısı pompasına dönüştürmek istiyorsanız bu konuda Veli Bey size gönül rahatlığıyla yardımcı olacaktır. İçiniz Eline rahat geldi. kurulum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.